Bir kış gecesi. Saat gece yarısını geçti ve dışarıda termometre -15'i gösteriyor. Sonra elektrikler gidiyor. Kombi susuyor. Kalorifer soğumaya başlıyor. İlk saat fark etmezsiniz. İkinci saatte evin içi serinler. Sabaha karşı ise camlar içeriden buz tutar, nefesiniz görünür hale gelir ve battaniyenin altında titreyerek bu kabusun ne zaman biteceğini düşünürsünüz. Bu bir felaket filmi sahnesi değil. Bu, Türkiye'de her kış onlarca şehirde yaşanan gerçek bir tablo. Bir kar fırtınası, bir doğal gaz kesintisi ya da bir elektrik arızası, ısınma sisteminizi saniyeler içinde işe yaramaz hale getirebilir. Ve unutmayın, soğuk, açlıktan çok daha hızlı öldürür. Vücudunuz susuz 3 gün, aç haftalarca dayanabilir. Ama donma tehlikesi karşısında sadece saatleriniz vardır. İşte bu yüzden bugün şebeke sustuğunda ailenizi sıcak ve hayatta tutacak 7 kritik kuralı konuşacağız. Ben akıllı azınlıktanım. Panik yapanlardan değil, önceden hazırlananlardanım. Hazırsanız başlayalım. Birinci kural, en çok atlanan ama en hayati olanı, ısıyı üretmeden önce var olan ısıyı kaçırmayı durdurun. Çünkü deliği kapatmadan kovaya su doldurmaya çalışıyorsunuz. Isının %30'a yakını pencerelerden, kapı altlarından ve havalandırma boşluklarından kaçar. Krizde yapacağınız ilk iş, koca evi ısıtmaya çalışmayı bırakmaktır. Ailenizi tek bir odaya toplayın. Tercihen küçük, az pencereli, güneşli bir oda. O odanın kapısını kapatın, kapı altına rulo havlu ya da battaniye koyun. Pencereleri içeriden battaniye, kalın perde, hatta balonlu naylonla kaplayın. Balonlu naylonu ıslatıp cama yapıştırmak şaşırtıcı derecede etkili bir yalıtım sağlar. Yere halı ya da yorgan serin, çünkü soğuk tabandan yükselir. Geceleri o odada bir çadır bile kurabilirsiniz. Küçük hacim, vücut ısınızla hızla ısınır. Unutmayın, hedefiniz evi ısıtmak değil, bir tek odayı sıcak tutmaktır. Bu basit yer değişikliği elinizdeki yakıtın ömrünü 2 katına çıkarır. İkinci kural, tek bir ısı kaynağına mahkum olmayın. Eğer eviniz sadece elektrikli kombiye ya da doğal gaza bağlıysa, o sistem kesildiğinde elinizde hiçbir şey kalmaz. Akıllı azınlık her zaman bir yedek ısı kaynağı bulundurur. Şehir dışında ya da müstakil evde yaşıyorsanız, klasik odun ya da kömür sobası altın değerindedir. Elektriğe ihtiyaç duymaz. Üstelik üzerinde yemek de pişirebilirsiniz. Apartmanda yaşıyorsanız seçenekleriniz daha kısıtlı ama yok değil. Katalitik gazlı ısıtıcılar ya da küçük tüpe takılan seramik sobalar bir odayı saatlerce ısıtabilir. Ancak burada hayati bir uyarı var. Kapalı ortamda alev yakan her cihaz oksijen tüketir ve karbon monoksit üretir. Bunu 7. kuralda detaylıca konuşacağız. Ama şimdiden aklınızda olsun. Ucuz, sobasız bir alternatif olarak da iyi kalın bir uyku tulumu ve termal battaniye hiçbir yakıt harcamadan sizi sıcak tutar. Kural net. Krizden önce en az bir tane elektriğe bağlı olmayan ısı kaynağınız olsun. 3. kural. En güzel soba bile yakıtı olmadan soğuk bir demir yığınıdır. Isı kaynağınız kadar onu besleyecek yakıtınız da olmalı. Bir kış krizinin ne kadar süreceğini asla bilemezsiniz. Bu yüzden en az 2, ideali 3 haftalık yakıt stoğu hedefleyin. Odun sobanız varsa, odunu kuru ve nemden uzak bir yerde, yerden yükseltilmiş şekilde istifleyin. Islak odun hem zor yanar hem bacayı kurumla tıkar. Kömür kullanıyorsanız çuvalları kapalı ve kuru tutun. Gazlı ısıtıcı için yedek tüpleri serin ve havadar bir yerde, asla yatak odasında depolamayın. Pelet sobası varsa pelet çuvallarını nemden koruyun. Burada altın kural şudur: yakıtınızı tek bir günde değil, mevsim başında, ucuzken ve bulunurken alın. Çünkü kriz patladığında benzinlikte, odun deposunda, tüp bayisinde herkesi sırada bulursunuz ve fiyatlar 3'e katlanır. Hazırlıklı olan kuyrukta donmaz. 4. kural: bazen en iyi soba üzerinize giydiğinizdir. Odayı ısıtmak yakıt harcar ama kendi vücut ısınızı hapsetmek bedavadır. İşin sırrı kalın tek bir kıyafet değil, ince katmanlardır. İçe nemi teninizden uzaklaştıran termal içlik, ortaya polar ya da yün kazak, dışa rüzgarı kesen bir kat. Katmanlar arasındaki hava sizi yalıtır. Vücut ısısının büyük kısmı baştan, boyundan ve ayaklardan kaçar.
Bu yüzden evin içinde bile bere, boyunluk ve kalın yün çorap giyin. Geceleri tek battaniye yerine birkaç ince katman kullanın. Bir uyku tulumu, üstüne yorgan, en üste bir battaniye. Mümkünse yatağa girmeden önce içine sıcak su şişesi koyun ya da bir tuğlayı sobada ısıtıp havluya sarın, saatlerce sıcaklık yayar. Çocuklar ve yaşlılar ısıyı daha hızlı kaybeder. Onları en sıcak köşeye, ortaya alın. Aile bireyleri birbirine yakın uyursa paylaşılan vücut ısısı tek başına bir küçük sobaya bedeldir. 5. Kural: vücudu sadece dıştan değil, içten de ısıtın. Soğukta sıcak bir çorba ya da çay, moral kadar fiziksel olarak da hayat kurtarır. Vücut, ısınızı içeriden yükseltir ve metabolizmanızı çalışır tutar. Ama elektrik ve doğalgaz kesikken nasıl pişireceksiniz? İşte burada bağımsız bir pişirme yönteminiz olmalı. Küçük bir kamp ocağı ve yedek gaz kartuşları, bir çakmaklı tüplü ocak ya da odun sobanızın üstü, hepsi iş görür. Yanında stoklayacağınız şeyler de önemli. Çabuk pişen ve enerji veren gıdalar. Çorba, makarna, pirinç, kuru baklagiller, çay, kahve ve özellikle bol kalorili, şekerli içecekler. Bir termos altın değerindedir. Bir kez su kaynatıp termosa doldurursanız saatlerce yakıt harcamadan sıcak içeceğe ulaşırsınız. Ayrıca bol su için insanlar soğukta susadığını fark etmez ama donma riski susuzlukla artar. Sıcak ve düzenli beslenen bir vücut soğuğa kat kat daha dayanıklıdır. 6. kural: sadece kendinizi değil, evinizi de dondan koruyun. Çünkü ısınma krizinin en pahalı sürprizi patlayan su borularıdır. Sıcaklık sıfırın altına düştüğünde borulardaki su donar, genleşir ve boruyu çatlatır. Sular çözülünce de evi su basar, binlerce liralık hasar bırakır. Bunu önlemek basittir. Eğer eviniz uzun süre ısısız kalacaksa ana su vanasını kapatın ve muslukları açıp boruları boşaltın. Dışa bakan, soğuğa açık boruları, eski havlu, sünger boru izolasyonu ya da gazeteyle sarın. Çok soğuk gecelerde muslukları kıl payı damlatacak kadar açık bırakmak bile boruların donmasını engelleyebilir. Çünkü akan su zor donar. Mutfak ve banyo dolaplarının kapaklarını açık bırakın ki içerideki borulara oda ısısı ulaşsın. Bir de bahçeniz varsa dış muslukları ve hortumları boşaltıp kapatmayı unutmayın. Bu küçük önlemler kriz bittiğinde sizi su faciası ve onarım masrafından kurtarır. 7. ve en kritik kural: sizi sıcak tutmaya çalışan şey sizi öldürmesin. Her kış Türkiye'de yüzlerce insan ısınmaya çalışırken sessiz bir katile kurban gidiyor: karbon monoksit. Bu gaz renksizdir, kokusuzdur, tatsızdır. Soba, mangal, gazlı ısıtıcı ya da jeneratör. Kapalı ortamda yakıt yakan her şey bu gazı üretir. Belirtileri sinsidir: baş ağrısı, mide bulantısı, sersemlik, uyku hali. İnsanlar çoğu zaman uykularında fark etmeden hayatını kaybeder. Bu yüzden kuralları asla esnetmeyin. 1. Hiçbir mangalı, kömür ya da odun ateşini kapalı odada uyurken yanar bırakmayın. 2. Soba kullanıyorsanız bacasının düzgün çektiğinden emin olun, asla sönmüş gibi görünen bir sobayı kapalı tutmayın. 3. Odayı düzenli havalandırın. Biraz ısı kaybı, hayatınıza değer. Ve 4. belki de bu videodaki en ucuz hayat sigortası, bir karbon monoksit dedektörü alın. 100 liralık bu küçük cihaz, gaz tehlikeli seviyeye ulaştığında alarm vererek tüm ailenizi uyandırır. Sıcak kalmak güzeldir ama nefes almak şarttır. İşte ailenizi bir kış krizinde sıcak ve hayatta tutacak 7 kural. Hepsini bugün, bir anda yapmanız gerekmiyor. Yarın bir karbon monoksit dedektörü sipariş edin. Hafta sonu bir tek odanızı yalıtın. Gelecek maaşta küçük bir kamp ocağı ve birkaç yedek tüp alın. Her küçük adım sizi panik yapan çoğunluktan bir adım daha uzaklaştırır. Çünkü kriz geldiğinde marketler boşalır, bayilerde tüp kalmaz, sıra beklemek ölümcül olabilir. Ama siz hazırsanız, dışarıda fırtına koparken evinizde sıcak çayınızı yudumlar, ailenizin güvende olduğunu bilmenin huzurunu yaşarsınız. Sistemin sizi kurtarmasını bekleyen kalabalıktan değil, kendi kaderini eline alan akıllı azınlıktan olun. Bu videoyu üşüyeceğini düşündüğünüz bir sevdiğinizle paylaşın,
Belki bir hayat kurtarırsınız. Abone olun, zili açın. Zekice hazırlanın, daima sıcak ve güvende kalın.